Merhaba çocuklar. Mırnav ve Karnav'ın maceralarında 2. bölüm ile karşınızdayız. 1. bölümü izlemeyen arkadaşlarımız varsa kanalımızı ziyaret ederek izleyebilirler. Kanalımıza abone olup beğen butonuna basarak bize destek olabilirsiniz. İyi seyirler. Evet çocuklar, ilk bölümümüzde Mırnav ormanda kaybolmuştu ve Karnav onu ararken yolda bir şey görmüştü. Bakalım yerde gördüğü şey Mırnav'ı bulmalarına yardım edecek mi? Hadi hikayemize başlayalım. Karnav hemen eğilip elini almış. Ayı merakla, "Ne buldun? Yoksa Mırnav'la ilgili bir şey mi?" diye sormuş. "Biz top oynarken rüzgar çıktı, topumuzu ormanın içine sürükledi. Mırnav da topun peşinden gitmişti. O da buralarda bir yerlerde olmalı. Hadi gel, şu yöne doğru gidelim," demiş. Tavşan ve tilki çok yorulmuşlar. Bir ağacın dibinde oturup dinlenelim. Biraz dinlendikten sonra aramaya devam ederiz demişler. Ayı ve Karnav ise hiç durmamışlar. Mırnav'ı bir an evvel bulmak için her yere bakıyorlarmış. Ama zaman geçtikçe endişeleri daha da artıyormuş. Tam o sırada bir karaltı görmüşler. Karnav ayıya, "Bu Mırnav olabilir. Hemen gidip bakalım," demiş. Ayı Karnav'ı durdurmuş. "Ya Mırnav değilse dikkatli olmalıyız. Bize bir şey olursa Mırnav'ı kim bulacak? Sessizce yaklaşalım," demiş. Karnav, "Bir an heyecanlandım. Mırnav'ı bulduk sandım. Haklısın, sessizce gidelim. Ne olduğuna bakalım," demiş. İkisi beraber yavaş yavaş karaltıya doğru gitmişler. Tam yakınına geldikleri anda karaltı bir anda hareket etmiş. Karnav ve ayı korkudan ne yapacaklarını bilememişler. Hemen yanlarındaki çalılığın arkasına girmişler. Karaltının ne olduğunu anlamak için yavaşça kafasını kaldırmış. Bir de ne görsün, karaltı ormanın en meraklı hayvanı olan Seliymiş. Meraklı dedim çünkü hangi hayvanı görse bitmez tükenmez sorularıyla oyalarmış. O yüzden bütün hayvanlar onu görünce saklanıyorlarmış. Bizim ayı da hemen kafasını geri eğmiş. Karnava, "Sessiz olmalıyız. Seli burada. Bizi görmemesi lazım. Eğer bizi fark ederse bu hiç iyi olmaz. Biraz bekleyelim," demiş. Seli bir süre sonra oradan uzaklaşmış. Karnav ve ayı rahat bir nefes almışlar. Çalıların arkasından çıkıp yola devam etmişler. Biraz daha ilerledikten sonra ağlama sesi duymuşlar. Karnav, "Bu Mırnav'ın sesi. Ses bu taraftan geliyor. Koş ayı koş, bulduk onu," demiş. Sevinçle Mırnav'ın sesinin geldiği yöne doğru koşmuşlar. Tavşan ve tilki biraz dinlendikten sonra, "Artık aramaya devam etmeliyiz. Hava iyice soğudu. Mırnav'ı bir an evvel bulmamız lazım. Ne durumda olduğunu bilmiyoruz. Acele etsek iyi olur," demişler ve hızlı adımlarla tekrar yola koyulmuşlar. Bir iki adım daha attıktan sonra karşılarına kocaman iri yarı bir kurt çıkmış. Kurt bu ormanın en tehlikeli hayvanlarından biriymiş. Tilki ve tavşan ne yapacaklarını bilemez halde dona kalmışlar. Tilki hemen tavşanın önüne geçmiş. Tavşan, "Hemen bir şey yapmazsak bu kurt buracıkta bizi bir lokmada yer. Hadi tilkiliğini yap da kurtar bizi," demiş tilkiye. Tilki biraz düşündükten sonra, "Ben 3 deyince sen sağa ben sola doğru koşacağım.
o hangimizin peşinden koşacağına karar verirken biz hızlıca uzaklaşırız. Büyük çamın orada da tekrar buluşuruz demiş. Kurt akşam yemeğinin hayaliyle gitgide daha çok yaklaşıyormuş. Tilki, "Aa, o da ne?" diyerek kurdun arkasını işaret etmiş. Kurt arkasını döndüğü anda tilki, "1, 2, 3 şimdi" demiş ve biri sağdan diğeri soldan koşmaya başlamışlar. Kurt bir anda neye uğradığını şaşmış. Çok sinirlenmiş. Bir tilkinin arkasından bir tavşanın arkasından bakmış ve tavşanın peşinden koşmaya başlamış. Tilki kurdun tavşanın peşinden gittiğini görünce o da peşlerine düşmüş. Mırnav yağmurun durmasıyla biraz rahatlamış. Rahatlamış rahatlamasına ama ormandan gelen seslerden hala çok korkuyormuş. Karnavın onu hemen bulmasını istiyormuş. Ama artık ümidini yitirmek üzereymiş. Saat epey geç olmuş. Karnavın onu bulamayıp eve geri döndüğünü düşünüp ağlamaya başlamış. Derken ormandan sesler gelmeye başlamış. Mırnav korkuyla gözlerini kapatmış, sesin geçmesini beklemiş. Kaybolduğundan bu yana hep böyle yapmış. Bir ses duyduğunda gözlerini kapatıp "Korkmuyorum, korkmuyorum" diyerek sesin geçmesini beklermiş. Ama bu sefer sesler kesilmemiş. Mırnav daha çok korkmaya başlamış. Ses gitgide daha çok yaklaşıyormuş. Mırnav'ın korkusu da bir o kadar artıyormuş. Tam da o anda "Mırnav neredesin?" diye bir ses duymuş. Mırnav bu sesin Karnav olduğunu anlayıp sevinçle girdiği kovuktan dışarıya çıkmış. "Buradayım, buradayım" diye bağırmış. Ayı ve Karnav Mırnav'ın sesinin olduğu yere gelmişler. Karnav Mırnav'ı bulmanın sevinciyle önce ayıya, sonra Mırnav'a sarılmış. Hep beraber evlerine dönmek üzere yola çıkmışlar. Evlerine geldikleri sırada tavşan ve tilkinin olmadığını fark etmişler. Karnav ve ayı birbirlerine bakıp "Eyvah!" demişler. Acaba tavşan ve tilkinin başına ne geldi? Bir bölümün daha sonuna geldik. Hikayemizin devamını izlemek için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.